Bir fotoğraf bazen binlerce kelimenin gücünü aşar. Kimi zaman bir çocuğun gözlerinde, kimi zaman savaşın tam ortasında saklıdır. Peki bu karelerin arkasında hangi hikayeler gizli? İz bırakan fotoğraflar ve hikayeleri serimizin 2. bölümünde çocuk işçilerin sessiz çığlığından savaşın gölgesindeki insan yüzlerine, tarihe yön veren anlardan sarsıcı acılara uzanan unutulmaz karelere tanıklık edeceğiz. Çünkü bazı fotoğraflar yalnızca anı değil, insanlığın hafızasını taşır. Serimizin ilk fotoğrafı Amerika Birleşik Devletleri'nde 1904 yılında kurulan Ulusal Çocuk İşçiliği Komitesi, çocuk işçilerinin hakları için mücadele etmek adına kuruldu. Ellerindeki en güçlü aracın bu çocukların gerçek yüzünü göstermek olduğuna inanan komite üyeleri, çocuk işçiliği görüntülerini göstermenin vatandaşları değişim talep etmeye uyandıracağına inanıyorlardı. Louis Hine tarafından çekilen bu kare, Amerika'yı sarsan bir kampanyanın simgesi haline geldi. Ulusal Çocuk İşçiliği Komitesi'nin mücadelesinde en güçlü silah oldu. Çünkü insanlar bu çocukların gerçek yüzünü gördüklerinde değişim için harekete geçtiler. Sağır edici, tehlikeli ve beyinleri uyuşturan koşullarda çalışan çocuklar, şimdi olduğu gibi o zamanlarda ucuz iş gücü kaynağı olarak 20. yüzyılın başlarında dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda tekstil fabrikasını ve terletici atölyeyi çalıştırıyorlardı. Sadece 1 metre 20 santim boyunda olan Sadie Pfeiffer, pamuklu dokuma fabrikasında 6 ay kadar çalıştı. O, pamuklu dokuma fabrikasında bir dizi eğirme makinesiyle ilgilenen birkaç küçük çocuktan sadece biriydi. Sıradaki fotoğrafımız Ocak 1942'yi gösterdiğinde Pasifik Savaşı'nın fotoğraflanması için Associated Press tarafından Singapur'a gönderilen fotoğrafçı Frank Noel, beklenmedik bir anda Japonya tarafından Singapur'a gerçekleştirilen saldırı sonucunda tüm yerli halk kaçmaya çalışırken Frank Noel hayatını kaybetmemek adına Burma'ya giden bir yük gemisine binerek kaçmaya çalışır. Gemi denize açılır fakat Japon gemisinden fırlatılan torpido Frank Noel'in bindiği gemiyi alabora eder. Saldırı sonucu kamerasında mahsur kalan Noel, eline geçirdiği sandalye ile kapıyı kırmayı başararak 77 kişilik mürettebattan onunla birlikte gemiden sağ kurtulmayı başaran 27 kişi gerçeğiyle yüzleşiyor. Sağ kurtulan insanlarla birlikte erzaksız bir şekilde can kurtaran botunu atlayarak kaçmaya çalışan Noel, 3 gün boyunca Hint Okyanusu'nda sürüklenirler. Sürüklenmenin 3. gününde ufukta başka bir can kurtaran botu olduğunu fark eden Noel ve diğer insanlar bota yaklaşmaya başlar. Diğer bot ile yan yana geldiklerinde içerisinde perişan olmuş su isteyen Hintli denizcileri görürler. Frank Noel ve yanındakilerin verecek bir şeyleri yoktur. Frank bu esnada sıtma, açlık ve susuzluk yüzünden bitkin durumdadır ve öleceğini düşünür. Fakat yine de kamerasını eline alıp su isteyen Hintli denizcinin fotoğrafını çeker ve ardından 2 bot birbirinden yavaşça ayrılarak uzaklaşır. 5. günün sonunda nihayet Noel'in bulunduğu can kurtaran botu Sumatra adasına ulaşır ve bottaki insanlar Frank Noel ve fotoğraf makinesi batmaktan kurtulur. Hintli denizcilerden geriye kalan ise sadece bu fotoğraf olur. Bir daha Hintli denizcilerden haber alınamaz. Yaşadığı olay sırasında tarihe geçecek olan bu fotoğrafı çekmeyi başaran Frank Noel, 1943'te üstün fotoğraf dalında Pulitzer ödülünü almaya hak kazandı. Hafızalara kazınmış 3. fotoğrafımızsa 12 Ekim 1960 tarihinde Tokyo'da bir televizyon programına katılan Japon Sosyalist Parti lideri Inejiro Asonuma, sağcı bir öğrenci olan Otoya Yamaguchi'nin düzenlediği bıçaklı saldırı sonucu öldürmeden saliseler önce tasvir ediliyor. Katıldığı bir TV programında kameralar kayıt altındayken kaydedilen suikast anı
Olay anının fotoğrafını çekerek ölümsüzleştiren Yasuji Nagao, 1960'da yılın Dünya Basın Fotoğrafı ödülünü almaya hak kazandı. 1930 ve 1946 yıllarında yapılan seçimler sonucunda Japonya Meclisi'nde temsilci olan Inejiro Aonuma, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japonya'da sosyalizmin hakim olması için mücadele etmiş ve Çin Komünist Partisi'ne verdiği destek nedeniyle sık sık tehdit edilen bir siyasetçiydi. Çoğu çevreler tarafından eleştirilse de suikast saldırısı ülke genelinde hoşnutsuz karşılanmış ve ortak tepkiler gösterilmesine neden olmuştu. Saldırıda kullanılan silahın Yoroidoshi adı verilen ve genellikle 20-22 santim uzunluğunda olan geleneksel bir Japon kılıcı olması bile Otoya Yamaguchi'nin geleneksel bir Japon kültürüne bağlı olduğunu göstermekteydi. Suikastın ardından yakalanan Otoya Yamaguchi, hapishanedeki 3. haftasında intihar etmiştir. Otoya'nın kaldığı hücrenin duvarlarında ise "Yaşasın İmparator ve Kraliçe" yazıyordu. Tarihe iz bırakan sıradaki fotoğrafımızsa Pakistan'ın Paşaver şehrinde bulunan mülteci kampında 1984 yılında fotoğrafçı Steve McCurry tarafından fotoğrafı çekilen Afgan kızını konu alıyor. Fotoğrafı çekildiğinde henüz 13 yaşında olan Afgan kızı kamp okulunda eğitim görüyordu. Steve McCurry tarafından çekilen bu fotoğraf National Geographic dergisinin 1985 Haziran sayısında Afgan kızı başlığıyla yayınlandı. Afgan kızı olarak bilinen bu fotoğraf, keskin bakışları ve yeşil gözleriyle 80'li yıllardaki Afgan Savaşı'nın ve mültecilerinin tüm dünyaya yayılan simgesi oldu. Fotoğraf ayrıca yayın dünyasında en fazla bilinen fotoğraf unvanına da sahip oldu. Afganistan, Batı medyası için uzun bir süre ulaşılmaz olduğundan dolayı 15 yıldan uzun bir süre Afgan kızının kimliği bilinmezliğini korudu. Bu zaman zarfında Steve McCurry, Afgan kızına ulaşmak için girişimlerde bulunduysa da başarılı olamadı. Steve McCurry, 2002 yılının Ocak ayında bir National Geographic ekibi ile Afgan kızına ulaşabilmek için Afganistan'a gitti. Steve McCurry, Afgan kızının geçmişte kaldığı Pakistan'da bulunan mülteci kampını ziyaretinde Afgan kızının erkek kardeşini tanıyan birine rastladı. Böylece ekip, Afgan kızı olarak bilinen ve 1992'de mülteci kampından ayrılıp ülkesine dönen Şerbet Gülay'a Afganistan'ın Ügrabil bölgesinde ulaşmayı başardı. 80'li yılların sonunda evlenen Güla, 3 çocuk annesidir. Güla'nın hikayesi National Geographic'in 2002 Nisan sayısında yayınlandı. Kendisini konu alan bir belgeselde 2002'nin Mart ayında yayınlandı. Kasım 2016'da Pakistan'a yasa dışı yolla geçiş yaptığı için yakalandı ve sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. Güla kendisinin yer aldığı bu fotoğrafla ilgili olarak "O fotoğrafın geçmişte bana yarardan çok zararı oldu. Beni ünlü yaptı ama aynı zamanda tutuklanmama neden oldu" açıklamasını yapmıştır. Tarihe iz bırakan son fotoğrafımızsa 22 Haziran 2002 tarihinde 6.3 şiddetinde gerçekleşen deprem, Tarhan'ın 480 kilometre uzaklığında bulunan İran'ın Kazvin eyaletini vurdu. Deprem nedeniyle eyalet genelinde düzinelerce köy yıkıldı ve 262 kişi hayatını kaybetti. Depremin ertesi günü İran'da asker ve köylüler depremde ölen insanlar için mezar kazılırken görülüyor. Bir çocuk ise ölen babasının pantolonuna sıkı sıkı sarılmış, yanı başında boşluğa babasının gömülmesini bekliyor. Eric Grigoryan'ın objektifine takılan bu fotoğraf 53.597 fotoğrafın arasından seçilerek 2003 yılının Dünya Basın Fotoğrafı ödülünü kazanmaya hak kazandı. Bugün tanıklık ettiğimiz kareler, tarihin yalnızca dondurulmuş anları değil, insanlığın en derin yaralarını ve umutlarını yansıtan aynalarıydı. Çocuk işçilerin sessiz bakışlarından
savaşın gölgesinde kalan yüzlere. Bir fotoğrafın tek bir anda nasıl ölümsüz bir hikayeye dönüştüğünü gördük. Belki de bu yüzden bazı kareler unutulmaz. Çünkü sadece gözlerimize değil, kalbimize kazınır. Siz de bu yolculuğun bir parçası olmak için abone olmayı ve düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde başka iz bırakan fotoğraflarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, fotoğrafla kalın.